Merhaba arkadaşlar. Yeni keşfe hoş geldiniz. Farklı bir bölge bulduk. Şöyle bakın. Güzel açılmış bir kısma denk geldik. Eski yaşamlara ait izler mevcut arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Birkaç tane yön işaretimiz var burada. Bir tane burada var. Bir tane şu taşın üzerinde var. Ağaçtan pek belli olmuyor ama şöyle. Bir tane de şurada oymamız var. Şurada da sanki Horasan harcıyla bir çalışma yapılmış gibi ve şurada bir yığma kısım var arkadaşlar. Bakın burada bir yığma kısım var. Şu taşın kesilmiş olması zaten bizi buraya çekti. Şimdi biz buranın güzelce bir, bakın burada da bir tane şey var. Taşta işaretimiz var arkadaşlar. Bir tane de şurada var. Bakın burada. Taşın kenarı kertilmiş. Kertmişler ve bırakmışlar arkadaşlar. Şurada bir yine yığma bir kısım var. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz buranın sinyal kontrolünü yapacağız. Hemen buranın sinyal kontrolünü çalışmasını yapacağım. Siz de bir like atarak hemen işimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak alan taramayla güzel bir tarama yapacağım bölgenin. Boşluğuna falan da bakacağım arkadaşlar bu arada buranın. Çünkü burada rivayete göre oda mezarları falan varmış. Biz de inşallah öyle bir oda mezarına rastlarız ümidiyle geldik. Ama oradaki açı inanılmaz bir dikkat çekici. Yani o kesilmiş kısım. Burada çok farklı bir durum söz konusu olabilir. Sinyallerimiz bakalım ne diyecek. Evet. Hemen bir like atarsanız, beğen atarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, alan taramamız aktif. Yeni abone olan ve yeni izleyen arkadaşlar için daima belirttiğim bir durum. Arkadaşlar, alan taramam Hakan Dedektör Model 15. Kullandığım cihazlarımdan bir tanesi. Evet, bakın sinyali hemen farklı açılardan çekmeye başladı. Bak, görüyor musunuz? Bak, frekans yakaladı. Yaklaşalım bakalım yukarı doğru. Şöyle bir sabitleyelim. Bakın şu an el sabit arkadaşlar. Taşta ve inanılmaz bir sinyal yapıyor. Bu arada kameraya çarptı. Dengesi dağıldı. Evet, sinyalimiz var. Bir de şu üst kısımdan bir sinyal alacağım. Bakalım buradan farklı bir açıya gidecek mi? Bakın arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Aynı noktada tekrar sinyal aldı. Hemen bir boşluğuna bakalım.
bakarsınız. Büyük bir olayla karşılaşırız. Boşluk az bir şey mevcut arkadaşlar. Büyük ihtimalle malzeme boşluğu olabilir. O yüzden boşluk mevcut. Şunu eski konumuna getirelim. Ve hemen dedektörümüzle bir daha bakalım. Evet. Dedektörümü de aktif ettim arkadaşlar. Yine yeni abone olan ve yeni izleyen arkadaşlar için kullanmış olduğum dedektör Aziz K37 arkadaşlar. Bu işi yaptığımdan beri kullandığım tek dedektör. Gayet de memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, şu an aktif arkadaşlar. Bir topraklama yapalım bakayım şu alanda. Minerallik bir durum var mı? Sinyal aldığımız kısım. Evet. Yığımı olan kısımdan. Ayrımına bakıyorum. Evet. Cihazım burada güzel bir malzemenin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir de yeraltı görüntüleme ile bakacağız. Evet. Yeraltı görüntülememde Conrad'ın GR3 Plus'u arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunda yaklaşık 2 aya yakındır kullanıyorum. Gayet memnunum. Bu direkt telefonla Bluetooth yoluyla bağlanan harika bir cihaz. Tavsiye ederim kullanmanızı. Çünkü bazı yerlerde dediğim gibi lahit mezarlarla veya oda mezarlarıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden şöyle arkadaşlar, böyle bir sisteme sahip telefon üzerinden indiriyorsunuz. Kendi programını hemen Bluetooth yoluyla bağlanıyor. Bakın şurada pil seviyesini ve bağlantı aşamalarını gösteriyor. Canlı tarama, 3B tarama, ayarlar gibi farklı kategorilere sahip. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim size. 3B tarama yapacağız. Buranın sinyal aldığım kısmın metrekare ölçümlerine giriyorum. Ben 5'e 5 seçeceğim. Ve taramayı başlatacağız arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor ve cihazımla taramayı yapacağım. Ve sonuç olarak bir bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Telefonumu şöyle kuru bir noktaya koyayım. Ve şuranın güzelce bir taramasını yapayım arkadaşlar. Evet. Ya bir dakika. Evet.
Şöyle arkadaşlar bir grafik çıktı. Kaydet yapıyoruz. Dosyayı kaydet diyoruz. Ve şöyle bir bakıyoruz grafiğimize. Bakın arkadaşlar. Şu sinyal aldığım kısımlar şöyle göstereyim. Şu sinyal aldığım kısımlar kırmızı olan kısımlar arkadaşlar. Şöyle tepeden göstereyim. Yani şu kısımlar kırmızılık olan kısımlar. Ne yapacağız? Buranın çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Birazdan pointerle de buraya bakacağım. Bakalım nasıl bir yüzeysel bir sinyal var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz. Bakın şurada bir kertilmiş kısım vardı. Evet, oradan ve yığımı olan kısımlar bakın. Şöyle göstereyim. Kesilmiş kısımlar arkadaşlar. Bakın yığım olan kısımlar şöyle aktarım arka tarafı ve sinyal aldığımız kısımda şu kısım arkadaşlar. Ne yapacağız? Buranın güzel bir çalışmasını başlatacağız. İnşallah öyle güzel bir malzemeyle karşılaşırız. Ümidiyle. Ben nasip diyorum. Şöyle kameramızla başımıza sabitleyelim. Bize engel olmayacak şekilde. Eldivenlerimizi giyelim. Takım taklavatımızı da buraya çekelim. Evet, her geçen gün takım taklavata biraz malzeme ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bazı durumlarda gerçekten zorlanıyoruz. Böyle bir spanzetimiz var. Spanzet getirdik kendimize. Kullanabilirsek ne mutlu bize. Çekiç, murç, kürek, pointer, oba, hop, hop. Pointerimizi buraya alalım. Bir de son olarak levyemiz. Şöyle levyemiz. Bununla işimiz bitti. Grafiğimizi aldık. Şöyle güvenli bir şekilde çantamıza koyalım. Yakınlarımızda dursun bakalım. Neredeyse ayağı sıkıştırıyorduk. Bak, taşın kertilmiş kısmı arkadaşlar. Şurası. Bak, zaten güzel bir şekil verilerek bırakılmış. Şöyle göstereyim.
Parçalayamayacaksak mı bakalım. Ben şüphelendim bu taştan. Bir parçalayalım bakalım.
Burası boş. Burada bir set oluşturulmuş. Zaten buraya kadar, içe kadar bayağı bir kırmızılık vardı yeraltı grafiğimizde. Burada bir set oluşturulmuş. Büyük ihtimalle sinyal şu noktada bir yerde arkadaşlar. Bakalım, biraz daha ilerleyeceğiz. Amma yorulduk be. Şu kısmı açmaya çalışacağım arkadaşlar. Şurayı. Şurada bir kök var. Böyle aşağı doğru iniyor. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim. Oo. Şurayı bir açalım bakalım. Şu kısmı nasibimiz nasıl olacak? Rabbim güzel şeylerle karşılaştırsın diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu işler hiç göründüğü gibi kolay değil. Maalesef. Bazı arkadaşlar çok rahat yorum yapıyor ama maalesef göründüğü gibi kolay değil bunlar. Onu bir kez daha belirteyim. Levye nerede? Levye burada.
güzel sinyal var. Evet. Sinyal yakaladık arkadaşlar. Oo. Bak. Şöyle göstereyim. Bu neymiş ya? Of 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 of. Oo. Aman Allah'ım. İşte bu. Oh. Oo, baykuşlu. Baykuşlu bir anahtar arkadaşlar. Bir de insan sureti var. Krala benziyor sanki. Oo. Bak 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 bak, daha neler var bak. Aman Allah'ım. Bayağı derinden güzel malzemeler çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın, aynı paranın üzerindeki kral işaretleri arkadaşlar. Ve arka kısmında da baykuş var. Anahtarın. Burada oda mezarları olabilme ihtimali yüksek demiştik arkadaşlar. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Bakın şurada da bir dökme altına benzer bir malzeme çıktı. Sanki eritilmiş altın gibi duruyor. Sarı. Büyük ihtimalle altın. Eritilmiş ve paraların yanına koyulmuş arkadaşlar. Bir tane anahtar, 2, 4, 6 tane para ve bir tane eritilmiş altın. Yine kısmetimiz çok güzel arkadaşlar. Harika bir yer keşfettik ve çok şükür açabildik. Yorucu oldu ama kısmetimiz süper. Evet arkadaşlar, toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen beni takipte kalın. Beğeni ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Abone olmadan geçmeyin diyoruz. Hoşça kalın.